Bu mümkün değil. Evet, mümkün. Nereden biliyorsun? Onu buraya ben getirdim. Süheyl Perver. Ne yapmaya çalışıyorsun? Konuşacak vakit yok. Eğer hemen içeri girmezsem bomba patlayacak. Sana neden inanayım? Hakkımda ne düşündüğün umurumda değil. Ama ben terörist değilim. Bunu anlaman için bu kadar insanın ölmesine gerek yok. Adamın üzerinde bombalı yelek var. Uzaktan kumandalı, her an patlayabilir. İzin ver. Onu buraya ben getirdim, ben çıkarayım. Yeleğin nasıl çalıştığını biliyorum. Madenin özellikleri ve bugüne kadarki işlenme yöntemleri hakkında bilgi verdikten sonra projeyi sizlerle paylaşacağım. Toryum, dünyanın enerji problemini çözebilecek en önemli kaynaklardan biri. OECD ve IAEA verilerine göre dünyadaki toryum rezervinin büyük bölümü Türkiye'de bulunuyor. Bazı bağımsız kaynaklara göre ise bu miktarın 3-4 katı toryum rezervine sahibiz. Bu madeni işleyebilecek uygun teknolojiyi kullanmaya başladığımızda Türkiye dev bir enerji ülkesi haline gelecek. İşte biz toryumu enerjiye dönüştürmede kullanabileceğimiz en elverişli kaynağı keşfettik. Bu sayede madeni ucuz ve güvenli bir şekilde işleyebileceğiz. Ülkemizin yalnızca bir bölgesinde Süheyl'in toryum yeleğinde bomba madeninin var. işlenmesiyle bile 100 yıllık enerji sorunumuz çözülecek. İşte bu gerçekler ışığında sürdürdüğümüz çalışmamızın neticesinde sizlere Allah kahretsin. ana hatlarıyla izah etmeye Asya, çalıştığım bu projede oldu. ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ancak bazı güç odakları Bunun burada ne işi var? bu projenin hayata geçmesini engelledi. Oğlum nereye gidiyorsun? Gelsene. Görevimi bırakamam efendim. Sen gel de görev nasıl ifa edilirmiş gör. İşte biz de Bak kamuoyunu burada bir bilgilendirmek yiğit çıkmış konuşuyor. ve yetkililerin 20 dikkatini yıldır çekebilmek yapılamayanı yapıyor. Bu basın toplantısı- Aferin oğluma. Moladaki arkadaşına devret. Nöbetleşe izlesin herkes. için öncelikle Erkan, nöbetimi devral. size biraz toryum Aç madeninden sesini aç, bahsedeyim. biraz sesini aç. Toryum, uranyum gibi Ay doğada dikildin serbest böyle halde burada bulunan ağaç gibi. Dikkatimi dağıtıyorsun 60 beni. civarında mineralin yapısı içinde yer almaktadır. Bu Aferin. mineraller de genellikle nadir toprak elementleriyle birlikte bulunmaktadır. Toryum, yer kabuğunda uranyumdan daha fazla miktarda bulunmasının yanında nükleer ve fiziko-kimyasal Sana boşaltmayacak mıyız abi? bazı üstün özelliklere sahiptir. Özellikle Ona de güvenmek zorundayız. diğer nükleer yakıtlara kıyasla çok az radyasyon yayması, Sizin onu ne işiniz var cazip burada? bir nükleer Hani dışarıda yakıt olarak bekleyecektiniz? öne çıkartmaktadır. Panik yapmayın. Ama üzerinizde bomba var. Ne diyorsun sen? Ancak Yelekte plastik patlayıcı var. toryumun yakıt olarak Sakın. kullanılabilmesi için Bomba uzaktan kumanda. uranyum 233, Şimdi kalkarsan kameralardan seni görür ve patlatır. uranyum 235 veya plütonyum 239 gibi bölünebilir bir Yeleğinin maddeye düğmelerini ihtiyaç çöz. vardır. Yavaşça. Bu durum, toryumla çalışan nükleer santrallerin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engeldir. İşte biz, toryumu enerjiye dönüştürmede kullanabileceğimiz en elverişli kaynağı keşfettik. Bu sayede sahip olduğumuz muazzam rezervi ucuz ve güvenli bir şekilde işleyebileceğiz. Değerli arkadaşlarım, Ne yapıyor bu? toryum dünyanın enerji problemini çözebilecek en önemli kaynaklardan biridir.
OECD verilerine göre dünyadaki toryum rezervinin büyük bölümü Türkiye'de bulunuyor. Diğer bazı bağımsız kaynaklara göre de Türkiye topraklarındaki toryumun değerinin 120 trilyon dolar olabileceği tahmin ediliyor. Mesela Akdeniz bölgemizde kolay işlenilebilen Neden patlatmıyorsun? Asya oradayken yapamam. 20 bin ton rezerv var. Ne yapmaya çalıştığını görmüyor musun? Sadece bu rezerv 100 yıl boyunca elektrik enerjimizi karşılayabilir. Toryumla beraber atom bombası yapılamayan bir enerji üretilecek. Daha da önemlisi, hızlandırıcı sürümlü, toryum yakıtlı sistemler nükleer atık problemini çözmeye imkan sağlayacak. Bu madeni işleyebilecek uygun teknolojiyi kullanmaya başladığımızda enerjide dışa bağımlılığımız sona erecek. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin gelişmesini istiyorsak toryumdan enerji üreten santraller kurmalıyız. 1 gigawattlık enerji için 3,5 milyon ton kömür veya 200 ton uranyum gerekiyor. Aslında 1 ton toryumdan da bu enerji elde edilebilir. Yani bu büyük bir güç. Bizim hedefimiz 2023. Bugünden yapacağımız yatırımlarla Cumhuriyetimizin 100. yılında ekonomik bağımsızlığımızı elde etmiş olacağız. Ne? Türkiye enerji devi olabilir. Yeter ki biz bu teknolojiye Hadi çıkalım. sahip çıkalım. Önümüzdeki 20 yıl içinde dünyanın enerji haritası toryumla değişecek. Bu süreçte diğer ülkeler arasında öne çıkabilmek için öylece gitmelerine en izin mi az vereceğiz? 100 GB'lık Sen ek burada güç kal. kurulması gerekmektedir. Dikkatli ol. Başkaları da Yılda olabilir. 100 ton toryum ile 100 gigawatt enerji üretilebilecek. Bu miktar Türkiye'deki toryum rezervinin 10.000'de biri bile değildir. Bu en az 100 yıllık enerji ihtiyacımızı karşılamak anlamına gelir. Yakın gelecekte ülkemiz için stratejik bir değer olur. Bilmiyordum. Hainler beni kandırdılar. Affedin. Tuzağa düştüm. Sus. Nükleer Teknoloji Üniversitesi'nin ve laboratuvarlarının kurulması gerekmektedir. İçerideki herkesin hayatını kurtardın. Onu konuşmaya gerek yok. Geçmişte kaldı. Asıl şimdi ne olacak? Mermileri mi takas edeceğiz? Bu sefer değil. Yine onların yanına mı gideceksin? Senin yanına gelmeyeceğim kesin. Abi. Bunu ne yapalım? Ofise götürün. Gelince sorgulayacağım. Buyurun. Sayın Altay, projenin teknik detayları hakkında kamuoyuyla ne zaman bilgi paylaşacaksınız? Bakanlıktan onay alınır alınmaz. Sayın Profesör, bahsettiğiniz teknoloji hayata geçerse ne kadar sürede kendi enerji ihtiyacımızı karşılayabileceğiz? Eş zamanlı yatırımlarla uygun zamanda yatırım yapabilirsek 10 yıl içinde arzu ettiğimiz noktaya gelebiliriz. Buyurun. Sayın Altay,
Konuşmanızda bu konuda çalışan pek çok bilim adamının suikaste kurban gittiğinden bahsettiniz. Peki siz de kendi hayatınız için endişe etmiyor musunuz? Artık halkımız bu gerçekten haberdar. Bugünden sonra ölsem de gam yemem. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Süheyl'i temizleyin. Allah'ım sana şükürler olsun. Bugünleri de gördüm ya. Artık bugün ölebilir. O nasıl söz? Sizi daha yeni bulduk. Lafın gelişi söyledim be. Hiç öyle bir niyetim yok. Dur daha yeni başlıyoruz. Baksana alkış. Ah. Mümkün olan en kısa sürede ofise dönün. Sakın trafiğe girmeyin. Hadi. Tamam komutanım. Toplantı bitti mi? Sağ salim bitti çok şükür. Ben peşinden gideceğim. Haber yok mu daha? Yok efendim. Her yeri arıyorlar. Nereye gitti bu herif? İş bitti. Hemen mekanı terk et. Kız orada kalsın. Benden haber bekle. Efendim? Yusuf'cum merak ettim. Arkadaşını bulabildin mi? Hayır Mete. Neredesin? Taksiciden Azra'yı bıraktığı yeri öğrendim. Çekmeköy tarafına getirmiş. Şimdi oradayım. Sanırım arkadaşını nerede bulacağımızı biliyorum. John Smith'in o tarafta gizli bir mekanı var. John Smith mi? Evet, Smith. Demek ki arkadaşını o kaçırmış. Nerede bu mekan? Seni alayım beraber gidelim. Tarif etmek zor.
Tamam, bekliyorum. Acele et. Tamam. Gidelim. At silahını. Tamam. Gel lan buraya. Çık dışarı. Abi sakın ateş etme abi. Konuş o zaman. Tamam. Konuşacağım abi. Vallahi konuşacağım. Niye öldürdün lan adamı? Emir geldi. Kimden? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum lan. Abi yemin ederim bilmiyorum abi. Ulan bilmiyorsan ben seni niye sağ bırakayım? Dur abi. Dur. Cep telefonumda. Ne var telefonunda? İş teklifi telefonuma geldi. Sakince telefonu çıkar ve bana uzat. Sakın sabrımı taşırma. Yanlış bir şey yaparsan kafana sıkarım. Buyur abi. Kımıldama. 2 hafta önce bir mesaj geldi. Zamanı gelince verilecek işi yapmayı kabul edersem banka hesabıma 5.000 lira yatıracaklardı. Ben de merak ettim. Tamam dedim. Hemen o gün yatırdılar parayı. İşi yapınca da 15.000 alacaktım. Kim lan bu adamlar? Bilmiyorum. Numara görünmüyor. Dur bak abi, eski mesaj... Sana kımıldama demiştim. Hoş gelişler ola. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Ağzınıza sağlık hocam. Gururla izledik. Ne demek efendim? Benim vazifem bu. Sen çok yaşa evladım. Allah yolunu açık etsin. Bu proje milletin kaderini değiştirecek. Tabii senin sayende Polat Alemdar. Estağfurullah. Yo, estağfurullah deme. Onu sağ salim bana getirdin ya. Bu bizzat kaderimizin değiştiği andır. Artık kimse karşımızda duramaz, kimse. İnşallah Anadolu Hanım. İnşallah. Oğlumla tekrar bir görüşmem mümkün müdür? Merakta kalmasın. Tabii. Buyurun içeride konuşalım. Oğlum benim, ah canım. Hoş geldin Pusat abi. Hoş bulduk Elif. Hoş geldin Pusat. Hoş bulduk Safiye. Çok iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bastondan kurtuldum çok şükür. Elif senin burada sıkıldığını duydum. Sana arkadaş getirdim. Tanıştırayım Berk. Memnun oldum. Ben de. Hoş geldin Berk. Hoş bulduk. Senin okulun yok mu? Bir süreliğine okuldan ayrılmak zorunda kaldım. Neden? Gizli bir mesele. Sana anlatamam. Gizli mi? Çok komiksin. Hadi içeri girin çocuklar.
Yemek hazır olana kadar biraz sohbet edersiniz. Gel. Sen de gelsene, ayakta kaldın. Bir etrafa bakayım geleyim. Tamam, sen bilirsin. Neden öyle söyledin? Nesi komik? Sence benim İsviçre'de ne işim var? Sizinki de mi gizli görev? Evet. O zaman anlatabilirim. Anlat hadi. Bak şimdi. Kötü adamlar benim peşimdeydi. Pusat abi onları yurdun koridorunda yakaladı ve tekme tokat hakladı. Sonra odama geldi. Ben hemen saldırdım tabii önce Pusat abiye. Çünkü tanımıyorum ya. O adamları haklarken sen nereden gördün ki? Odanda değil miydin? Görmedim ama seslerini duydum. Sonra? Pusat abi odama girince ben saldırdım tabii önce. Baktı beni durduramayacak, babamı aradı. Bütün dağ köyünün haritasını görmek istiyorum. Bağlantı yollarına da bakacağım. Tamam efendim. Efendim? İyiyiz hocam. Biz de şimdi geldik. Toplantının bittiğini bilmediğim için arayamadım. Hemen veriyorum hocam. 2 dakika bekleteceğim sizi. Estağfurullah hocam. Asıl biz size borçluyuz hocam. Toplantı için de tebrik ederim. Tamam oğlum. Çok yakında görüşeceğiz. Safiye Hanım'la Elif Hanım'a da selamlarımızı ilet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi gözünüz aydın. Oğlumu ailenizin yanına kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim Polat Bey. Rica ederim. Hem ben de bu durumdan memnunum. Elif'in bir arkadaşa çok ihtiyacı vardı. Peki o zaman. Nerede kalmıştık? Ben sana laboratuvarımızı gezdirecektim. Ekipmanlar geldi mi? Siz toplantıdayken biz Erhan oğlumla tüm ekipmanları laboratuvara yerleştirdik. Her şey kullanıma hazır. Hemen görmek isterim. Müsaadeniz olursa. Tabii, buyurun. Hadi bakalım. Hey, nereye gidiyorsun? Burada, burada. Gel. Yasin. Zeynep'i toplantı salonunda gördüm. Ne oldu? Sorma Erhan. Gölge Süheyl'e patlayıcı yelek giydirip toplantıya göndermiş. Ama yeleği içeri sokamaz ki. Özel bir yelek bu. X-ray cihazından sorunsuz geçti. Fark edemedik. Adamı da Zeynep getirdi tabii ki. Patlayıcı yelek giydiğini o da bilmiyormuş. Sonradan fark edince etkisiz hale getirmek istedi. Nihayetinde hepimizin hayatını kurtardı. Nasıl yani? Gölge için çalışmıyor muydu? Neden böyle bir şey yapsın ki? Bilmiyorum. Süheyl kurtulduğuna göre ondan bilgi alabiliriz. Gölge de böyle düşünmüş olacak ki toplantı bitiminde Süheyl'i infaz ettirdi. Cahit katilin peşinden gitti ama henüz bir haber yok. Hard diskteki listede bulduğumuz herkesin takip edilmesini istemiştim. Süheyl'le ilgili şüpheli bir durum rapor edilmedi. Gözden kaçırmış olabilirler. Tüm raporları istiyorum. Belki gölgeye dair bir ipucuna rastlarım. Derhal abi.
Hayırdır Hüdayi? Bir şey mi oldu? Bir şey yok. Kahvede arkadaşlarla bir mevzuda tartıştık. Neyle ilgili? Ya Süha amca, ben insanları anlayamıyorum. İşlerine geldiği gibi inanıp yorum yapıyorlar. Hangi konuda? Düşmanla dost olunur mu? Allah insanları eşit yaratmış. İnsanlar birbirlerine zulmediyorlar. Menfaatleri ön plana çıkıyor. Düşman oluyorlar. Sen dost olmaya çalışırken o senin zayıf noktanı kolluyor. Evet, ben de öyle dedim ama kafaları bir türlü basmıyor. Çağır evladım buraya arkadaşlarını. Süha amca sizinle tanışmak, konuşmak istiyordu. Bir çayımızı içsinler, kütüphanemizi görsünler. Tamam, onlar da kahvededirler. Dağılmadan gideyim. Hadi bakalım, selametle. Gel. Adamı yakalayabildin mi Cahit? Evet abi ama bir şey çıkacağını sanmıyorum. Konuşmuyor mu? Abi konuşmasına konuşuyor da söyleyecek sözü yok. İşi kimden aldığını bilmiyor. Ne demek bu? Abi ben böyle bir şey görmedim, duymadım. Anlat. Abi 15 gün önce adamın cep telefonuna bir mesaj geliyor. İleriki bir tarihte kendisine verilecek görevi kabul ederse hesabına anında bir miktar para yatacağı yazıyor. Adam da kabul ediyor. Para hemen yatıyor. İş bitiminde 3 katı para teklif ediyorlar. Bugün de görev bilgilerini gönderiyorlar. Adam da paranın kalanını almak için harekete geçiyor. Gerisi malum. Sen telefonu inceledin mi? Epey bir karıştırdım ama iz süremedim. Adamı da telefonu Dokta'ya teslim ettim. Adamın hesabını kontrol ettiniz mi? Paranın kalanı da yatmış hesaba. Ama hesap hareketlerinin izi sürülemiyor. Bu işi her kim yaptıysa düzeni kurmuş abi. Ne düzeninden bahsediyorsun Cahit? Oktay'a sordum, benzer birkaç hadise daha yaşanmış abi. Yine cep telefonu ve banka üzerinden iş görmüşler. Onların izi de sürülememiş. Failler arasında bir bağlantı kurabilmiş mi? Yöntem dışında hiçbir bağlantı yok abi. Failler rastgele seçiliyorsa iz sürmek neredeyse imkansız olur. Bu çok tehlikeli bir sistem Cahit. Ne yapacağız peki? Faillerin dosyalarına bir de biz bakalım. Belki neye göre seçildiklerini anlarız. Ben hemen getirtiyorum abi. Cinayeti işlediğini itiraf eden 35 yaşındaki katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Emniyetten Süheyl Perver cinayetiyle ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Süheyl Perver hakkında dün itibariyle görevi kötüye kullanmak suçundan bir soruşturma başlatıldığını ve kendisinin bakanlık tarafından açığa alındığını hatırlatalım.
Evet. Azra, Yusuf! Çok korktum. iyi misin? Çok korktum. Öldürecekler sandım. Beni öldürecekler sandım. Korkma. Yusuf! Tamam canım. Geçti. Her yeri kontrol ettim Yusuf. Kimse yok. Su getirir misin Mete? Tabii. Hadi otur. Gel. Şimdi bana sakin sakin her şeyi anlatmanı istiyorum. Sana kötü bir şey yaptılar mı? Hayır. Adam bana hep iyi davrandı. Nasıl bir adamdı? Hiç konuşmuyordu. Hiçbir soruma cevap vermedi. Yusuf. Dilsiz miydi adam? Sağır mıydı, dilsiz miydi bilmiyorum. Ama hiç konuşmadı benimle. Tek kelime bile etmedi. Ne sorsam bön bön suratıma baktı. Merak etme. Nereye kaçarsa kaçsın onu bulacağım. Ama beni kaçıran o değildi. O sadece sonradan benim başımda bekleyen adamdı. Seni kaçıranları gördün mü peki? Bir taksici vardı. Onu gördüm sadece. Buldum ben o taksiciyi. Başka kimseyi gördün mü? Hayır. Başıma bir çuval geçirdiler. Tamam canım. Geçti. Hadi. Hadi gidelim artık buradan.
Sen bana bunu nasıl yaparsın? Ben sana bir şey yapmadım. Olaya kendin dahil oldun Asya'cığım. Masum insanların ölmesine izin vereceğimi mi zannediyordun? Sen sadece anlaştığımız işleri yapmakla yükümlüsün. Benim kararlarımı sorgulayamazsın. Artık senin bu kendini beğenmiş tavırlarınla uğraşamayacağım. Kuracağım devletin bir parçası olacaktın. Bundan vaz mı geçeceksin? Bana anlattığın devlet masum insanların mutluluğu için kurulacaktı. Sen bir terörist gibi canlı bombalarla insanları öldürmeye kalkıyorsun. Sonuca ulaşmak için ne gerekiyorsa yaparım. Ben o devleti kuracağım Asya. Sen devlet falan kuramazsın. Devlet başkanı gibi oturuyorsun ama terörist gibi hareket ediyorsun. Hoş geldin. Hoş bulduk Karun. John Smith Paris'teki görevini yaptı. Ama sen burada aynı anda patlaması gereken bombayı patlatamadın Ariel. Senin de John Smith gibi Polat Alemdar'dan kurşun yemen mi gerekiyor? Ben görevi yerine getirmeye hazırdım. Gölge zaaf gösterdi ve düğmeye basamadı. Asya orada olduğu için bombayı patlatmaktan vazgeçti. Belki de farkında olmadan doğru olanı yapmıştır. Asya bize lazım. Bu kadının neden bu kadar vazgeçilmez olduğunu anlayamıyorum. Çünkü onu henüz tanımıyorsun. Bağlantılarını bilmiyorsun. İhtiyaç duyabileceğimiz bütün önemli adamların ensesinde bir adamı var. G20 zirvesinde bütün liderlerin yanında da adamları vardı. Sence böyle muazzam bir güç göz ardı edilebilir mi? Yine de bunun bir zaafa dönüşmesi kabul edilemez. Gölgenin soğukkanlı davranmadığı kesin. Eğer birlikte çalışmaya devam edeceksek, Asya bu konuda daha dikkatli olmalı. Onunla konuşurum. Sonuçta profesyonel bir ilişkimiz var. İstediğimizi yapıyor. Karşılığını alıyor. Ama hiçbir güç Asya'yı satın alamaz. Satın alamadığın şey paha biçilmezdir Ariel. İşte o asıl bu yüzden değerli. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayrola? Beni niye böyle apar topar çağırdın? Bir müşteriden mail gelmiş. Baksana. Kendisiyle ilgilenmemizi istiyor. Thomas Schöll. Hapisten çıkmış demek. Bu akşam İstanbul'da olacak. Havalimanından mı alacağım? Hayır, denizden geliyor. Kruz gemisiyle. Karaköy'den alacağız. Sen de mi geleceksin? Evet. Bir sorun yaşanmasını istemiyorum. Peki sen yanında olmayınca Ferdinand sorun çıkarmayacak mı? Umrumda değil.
Evde kalmak istediğinden emin misin Azra? İstersen bize götüreyim seni. Hı? Hayır, evde kalacağım. Yalnız kalmanı istemiyorum. Lütfen Yusuf. Yatağımda uyumak istiyorum. Selim merhaba, nasılsın? Senden bir şey isteyeceğim. Ne işin var Yusuf Kuzuzade ile? Benim peşimde. Bir şey mi oldu? Yolda anlatırım. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Mekanımızı Hoş bulduk. şenlendirdiniz. Hoş bulduk hocam. Hüdayi bir konuda sizinle fikir ayrılığına düşmüş. Evet Süha amca. Düşmanlar birbirleriyle dost olsa milletler daha huzurlu ve daha mutlu olmazlar mı? Düşman senin için her zaman bir plan yapar. Senin zayıf ya da güçlü olman onun planlarını gerçekleştirmesinde etkili olur. Kurda merhamet edersen sadece iştahını açarsın. Yani ayının kafasında 40 plan vardır. 40'ı da bal üzerinedir. Öyle mi demek istiyorsunuz? Çok güzel. Aferin. Tam da bu işte. Hadi bakalım Hüdayi. Arkadaşlarına bir çay ikram et. Siz akıllı ve tedbirli olun ki sizinle ilgili planları işlemesin. Bakın, size bir örnekle bu konuya bir açıklık getirmeye çalışayım. Bir kümes var. Kümeste birçok tavukla genç ve küçük horozlar var. Bir de kümesin yaşlı ve büyük horozu var. Kümesin etrafında da bir tilki dolaşır. Yaşlı horoz, tilki içeri girmesin diye kümesin kapısını bacasını iyice sıkı sıkıya kapatır. Tavukları dışarıya bırakmaz. Kümese giremeyen tilki, kümesin tellerinde küçük bir delik açarak genç bir horoza seslenir ve ona biraz mısır verir. Mısırı yiyen genç horoz her gün gelip tilkiden mısır alır.
Bir süre sonra tilki, genç horoza tek başına yiyebileceğinden daha fazla mısır verince, genç horoz hem kendisi yer hem de diğer tavuklara mısır dağıtır. Yaşlı horozun etrafındaki tavuklar azalmaya, genç ve irileşen horozun etrafındaysa tavuklar artmaya başlar. Böylece yaşlı horozun kümesteki gücü kırılır. Bu aşamada tilki, bu kez kümesin kapısının önüne mısır bırakır. Kümeste bir tartışma çıkar. Kapıyı açalım mı, açmayalım mı diye. Sonunda korkarak kapıyı açarlar. Ve kafalarını dışarı uzatıp yemlenip hemen geri çekilirler. Bir süre böyle devam eder. Hiçbir şey olmaz. Kümesteki tavuklar rahatlar, korkuları azalır. Buyurun. Teşekkür ederim Hüdayi. Sağ ol. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Nihayet bir gece tilki, kümesin önündeki avluya mısır döker. Artık korkusuz olan tavuklar, genç ve güçlü horozun öncülüğünde dışarı çıkar. Ve rahat rahat yemlenirler. Tilki, bir süre sonra gece, kümesin kapısından kendi mağarasına kadar mısır taneleri döker. Sabah kümesten çıkan ve korkusuzca yemlenen tavuklar, yemlene yemlene mağaraya kadar giderler. Onları içeride bekleyen tilki, bütün tavuklar mağaraya girince mağaranın kapısını kapatır. İşte büyük güçler zayıf olan ülkeleri böyle yönetir. Gençler, bakın. Bu kütüphane okunmayı bekleyen kitaplarla dolu. Sizi bekliyor. Her zaman buraya gelip kütüphaneden yararlanabilirsiniz. İş güç yok abi. Arıyorum tabii de bulamadık işte. Ben de öyle. Olmadı abi. Ne oldu sana dediğimiz? Hallettik abi. Hocam? Hocam? Siz misiniz? Benim kardeşim. Ne oldu size? Yaralanmışsınız. Cihat'tan geliyorum. Ben şehit olmayı murad ettim ama Allahu Teala bana gaziliği nasip etti. Söylenenler doğru mu hocam? Yani gerçekten bir İslam devleti kuruldu mu? Şüphen mi var? İslam'ın altın çağı Orta Doğu'da yükseliyor. Ve bütün dünyayı saracak. Ama biz farklı şeyler duyuyoruz hocam. Yani şiddet elemanları tüm dünyada dehşet saçıyor. Yok, yok canım. Bilakis. İslami fobi aldı başını gidiyor. İslam karşıtlığını güçlendirmek için bizi vahşi gösteriyorlar. Asıl zulüm gören biziz, biz. Adın ne kardeşim senin? Hüseyin. Hüseyin. Peki bu isimle iş bulabiliyor musun kardeşim? Hayır hocam. Ya. İstediğin mağazadan istediğin alışverişi yapabiliyor musun kardeşim? Hayır. Peki sen dayıcığım, istediğin restorana gidip istediğin yemeği yiyebiliyor musun? Nerede? Neden buradayız peki? Çünkü gidecek başka yerimiz yok. Doğru söylüyorsunuz. Hiçbir yerde huzurumuz kalmadı. Nereye gitsek 5. sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz. Çok yakında bizi gettolara hapsedecekler.
Zaten hapiste değil miyiz Allah aşkına? Ama ben bu muameleye razı gelemem. Benim yerim İslam toprağıdır. Bu uğurda cihada devam edeceğim. İyileşir iyileşmez de yine gideceğim. Ne duruyoruz? Biz de gidelim. Orada bize de yer var mı hocam? Sen Müslüman değil misin? Elhamdülillah Müslümanım. O zaman İslam devletinin vatandaşı hükmündesin. Hem de 1. sınıf vatandaş. Gitmek istesek nasıl olacak? Sen yeter ki gelmek iste kardeşim. Ben sana yardımcı olurum. Ya maddi imkanımız yoksa? Orasını hiç düşünmeyin. Devletimiz isteyen her Müslüman kardeşimize maddi imkan sağlıyor. Siz gelmeyi isteyin, ben sizin için bütün imkanları sağlarım. Ben de cihada gitmek istiyorum. Burada köle gibi yaşamaktansa orada İslam uğruna ölürüm ben. Ne güzel söyledi. Ne güzel söyledin kardeşim. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Biz de istiyoruz. Ben de cihada gitmek istiyorum. Biz de istiyoruz. Biz de istiyoruz. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Biz de cihada istiyoruz. Evet, ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Cihada gideceğiz. Kardeşim, sen bana yardımcı olur musun? Tabii olurum hocam. O zaman gelmek isteyen bütün Müslüman kardeşlerimizin kimliğini, pasaportunu bana ulaştır. Ben de hemen işlemleri başlatayım. Derhal hocam. Hadi gazamız mübarek olsun. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, isimleri alayım. Sonra da kimliklerle pasaportları getirirsiniz. Selim merhaba. Nasıl Haziran'ın durumu? Uyuyor mu? İyi tamam. Yok. Bırak uyusun. Bir ihtiyaç olursa beni ararsın. Olur mu? Tekrar teşekkür ederim her şey için. Nasıl Azra? Uyuyormuş. Abi kim yaptı bu işi? Bilmiyorum Kenan. Ama mutlaka bulacağım. Abi, benden bir şeyleri gizleme artık. Ben senin kardeşinim. Bırak yardım edeyim sana. Yusuf, Polat Alemdar'ın hastanesindeki bir olay yüzünden senin peşine düştüyse Polat'la çalışıyor olabilir. Sanmıyorum. Polat için gölgeye ulaşmak çok önemli. Eğer birlikte çalışıyor olsalardı, Yusuf o günkü toplantıyı Polat'a da haber verirdi. Profesörün adı neydi? Öktem. Onu neden öldürdüğünü anlatmayacak mısın? Thomas geldi. Asya, seni gördüğüme şaşırdım. Beni sen çağırdın. O son seferinde yaptığın gibi yine Meryem'i gönderirsin diye bekliyordum. O son seferde senin yaptıklarını düşününce ben de gelmek istedim. Kiev'de yaptıklarını İstanbul'da da tekrar etmeye kalkarsan o kadar kolay kurtulamazsın. Bu sefer Türk polisiyle başımı belaya sokmaya hiç niyetim yok. Sadece işimi yapacağım ve kimseye bulaşmadan buradan gideceğim.
İyi edersin. Otele yerleştiğimde para hesabında olacak. Son bir şey daha. Bu sefer ne satıyorsun? Koreli bir grup gencin yaptığı bir yazılım. Peşinde çok insan var. Biri beni öldürmeden şunu satmama yardım edin. Gidelim. Pardon. Efendim? Benim acil bir işim çıktı. Siz gidin. Abi, yaşadıklarını bana anlatmak zorundasın artık. Seni bu işe karıştırmak istemiyorum Kenan. Artık bunun için çok geç. Ben de senin kardeşin olarak bu olayların tam ortasındayım. Önce senin başına bir şeyler geldi, sonra Azra kaçırıldı. Şimdi sıradakinin ben olmadığımı nereden biliyorsun? Otur. İngiltere'den Türkiye'ye döndüğümde bana tuzak kurdular. Çok değer verdiğim, beni yetiştiren bir hocam kaçırıldı. Beni de öldürmek istediler. Kim? İsim kim olduklarını bilmiyorum. Ama aralarında ailemizin düşmanları da var, dostları da. Neden seni hedef seçtiler? Bunu ben de bilmiyorum. Peki sonra nasıl kurtuldun ellerinden? Motorla denize uçtum. İzimi kaybettiler. Ben de saklandım. Peşimi bıraktılar. Bunu kimlerin yaptığını, hedeflerinin, amaçlarının ne olduğunu bilmediğim için ortaya çıkarsam sizi de tehlikeye atacağımı düşündüm. Bir süre İstanbul'da, orada, burada saklandım. Neredeydin abi? Sokakta. Çok eğlenceli olduğunu söyleyemem. Sonra da bir ipucunun peşinden Suriye'ye gittim. Suriye mi? Abi gerçekten mi? Evet. Neyi arıyordun orada? Aslında kendimi arıyordum. Orada yaşadıklarımdan sonra saklanmaktan vazgeçtim. Çünkü ben ortaya çıkarsam peşimdekilerin de ortaya çıkacağını anladım. Yani Azra'yı da onlar mı kaçırdı? Emin değilim ama muhtemelen öyle. Bana karşı gerekirse koz olarak kullanmak istediler. Anlamıyorum. Peki neden bir şey istemeden bıraktılar? Benim attığım bir adım hesaplarını değiştirmiş olmalı. Şu anda onları bulmak için tek başına mı uğraşıyorsun? Yani polisin ya da babamın haberi var mı bunlardan? Kimsenin haberi yok kardeşim. Şimdi bir tek sen biliyorsun. Abi, izin ver ben de yardım edeyim sana. Bunları beraber halledelim. Eğer yapacak bir şey olursa isterim. Ama ben de şu anda nasıl adım atacağımı bilmiyorum. En basit olandan başla. En yakın görünenden. Faillerin şimdilik tek ortak özellikleri sosyal medya hesaplarındaki hareketlilikler gibi görünüyor.
kolay yönlendirilebilen, öfkeli ve saldırgan tipler. Gelir seviyeleri de düşük. Bu da onları kolay hedef haline getiriyor. Elbette. Ama yine de bu bilgiden hareketle çıkarım yapamayız. Benzer başka hadiseler de olursa tekrar bir bakalım. Abi bugün Zeynep'in yaptığına ne diyorsun? Zeynep'le ilgili herkesten fazla şey biliyorum. Ama dost mu düşman mı kestiremiyorum. Bir insan gölgeyle çalışıp da nasıl safını koruyabilir ki? Bu belirsizlik bana bir tek şey düşündürüyor Cahit. Zeynep daha büyük bir planın parçası olabilir. Lütfen otur. Kusura bakmayın ama ben artık bu adama tahammül edemiyorum. Gölgeyle yaşadığınız sorunu duydum. Ariel hiç vakit kaybetmemiş. Ariel işine çok sadıktır bilirsin. Ve planlı hareket etmeyi sever. Gölgeyle çalışıyor olması ne büyük talihsizlik. Gölgeyle çalışmak zor olabilir. Ama senin gibi bir profesyonel için bu sorunun bir çözümü vardır. Yaşadıklarım profesyonelliğin sınırlarını aştı. Ben sınırların çok çok ötesinde bir şeyden bahsediyorum Asya. Dünyada her ordunun farklı özellikleri var. Rus ordusu, Alman ordusu, Amerikan ordusu, İsrail ordusu. Ben senden Asya ordusu kurmanı istedim. O yüzden bizimlesin. Sana açık çek verebilirim. Bu orduyu kurmak için ne kadar ödemem gerekiyorsa hazırım. Benim sorunum sizin talepleriniz ya da ödemeleriniz değil. Ben artık gölgeye tahammül edemiyorum. Masum insanları öldüren, canlı bombalarla iş yapan birinin yanında duramam. Beni anlayacağınızı umarım. Sen de beni anlayacaksın Asya. Seni bırakamam. Büyük savaş yaklaşıyor Ariel. İki nehrin arasında çok kan akacak. Bölgeden haber var mı? Mervan, ona verdiğimiz mühimmatı bizim için toprağa çevirdi. Çevresinde ne kadar küçük aşiret varsa hepsine saldırıp kendi hakimiyet alanını genişletti. Onu desteklemeye devam etmeliyiz. O da bunun için yarın İstanbul'a geliyor. Daha çok silah ve adam isteyecek. Verecek misin? Ariel, bana Babil'den tek bir karış toprak getirene ne isterse veririm. Gel. Abi Erhan'dan istediğin raporları getirdim.
Süheyl denen adam son birkaç gün aynı binaya girip çıkmış. O zaman dikkat çekici bir durum olmadığı için rapor edilmemiş. Ama ayrıntılı araştırma yapılınca görüntüleri bulundu. Adam bir seferinde çıkarken elinde çanta var. Kumarda yanındaki çanta. Paraları buradan almış. Bu bina nerede? Taksim'de abi. Tünel civarında. Ne var içeride? Burası iş yerlerinin olduğu bir han. Hepsinin tek tek listesini istiyorum. Hangi büroda kim var, ne iş yapar öğrenin Cahit. Tamam abi. Seni görmek bana iyi geliyor Mervan Aga. Benim de sizi gördükçe hedeflerimize olan inancım artıyor. Asla şüphen olmasın. Mezopotamya'da o devleti beraber kuracağız. Bu çok güçlü bir ortaklık. Doğru ama Tel Abyad'daki deponun imha edilmesi adımlarımızı yavaşlatacak diye endişe ediyorum. Öyle bir şey olmayacak. Biz buradayız. Senin yoluna devam etmen için ne gerekiyor Mervan? Daha çok silah ve adamlara ihtiyacım var. Sen ne kadar malzeme göndereceksen söyleyelim. Hazırlıklar yapılsın. Ben de silah sevkiyatı için yeni güzergahı ayarlayacağım. Türkiye hattındaki sorunu nasıl çözeceksin Ariel? Füzeleri emanet ettiğimiz Sabri bugün serbest bırakıldı. Önce onunla işimi halledeceğim. İhanet karşılığında keseceğin cezayı herkes duymalı Ariel. Sabri ihanet etmez. Nereden tanıyorsun? Aşiretimizde kan bağı vardır. Bizim işin içinde olduğumuzu öğrenirse yanlış yapmaz. O zaman biz Mervan'la Sabri'yi bir ziyaret edelim. Okey. Benim de terzide randevum var. Asya Tuna. Asian Security adındaki uluslararası güvenlik şirketinin kurucusu. Aralarında devlet başkanları, seçkin bürokratlar ve iş adamlarının da bulunduğu pek çok kişinin özel güvenliğinden sorumlu. Nerede eğitim aldığı ve şu anda kimin emrinde çalıştığı bilinmiyor. Bazı uluslararası operasyonlarda görev aldı. Şimdi kimin veya hangi devletin adına çalıştığı kesin olarak bilinmiyor. Türkiye'de yaptığı bilinen son operasyon, Fehmi Kuzuzade'nin oğlu, ailenin veliahtı Yusuf Kuzuzade'nin ve onu yetiştiren kadronun infazına yönelik. Bu zarfı kim getirdi? Kargo ile gelen dosyaların arasındaydı Yusuf Bey. Abi ne oldu?
kadın Ferdinand'la buraya gelmişti. Evet. Güvenlik sorumlusu. Sende niye fotoğrafı var? Benim başıma gelenlerin sorumlusu bu kadın olabilir. Ferdinand'la görüşmeye gitmemin asıl sebebi ona ulaşıp sorularıma cevap almaktı. Ne oldu peki? Kaçtı. Ama şimdi onun bu işte parmağı olduğuna eminim. Ne yapıp edip onu bulmak zorundayım Kenan. Yine Ferdinand'la bağlantı kursan? Amacımı tahmin edecektir. O tuzağa bir daha düşmez. Başka bir şey var mı? Yok Mete Bey. Alo. Bana bu sabah bir zarf gönderdin mi Mete? Hayır. Ben henüz bir şey göndermedim. Peki elinde bir bilgi var mı? Evet, var. Ne buldun? Aradığın kadın Alman bir iş adamı ile görülmüş. Adamın adı ne? Thomas Scholl. Kadının bu adamla beraber olduğundan emin misin? Ha? Başka ne öğrendin? Mervan ağa hoş geldin. Sağ olasın. Siz de hoş geldiniz. Sefer, sen dışarı çık. Sen nasıl münasip gördüysen abi. Geçmiş olsun. Eyvallah. Bir badireler atlattık. Bay Ariel seninle görüşeceğini söyleyince ben de gelmek istedim. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Yanlış anlaşılacak bir şey yok. Sistemde bir kaçak olmuş. Ama nerede oldu bilmiyorum. Biz malları teslim etmeden operasyon yapıldı. Belki de Almanya'dan beri takip vardı. Fazla konuşmayacağım. Sana güvendim, sonunda ekstra zararlı çıktım. Bunun karşılığını ödeyeceksin. Canınla ya da malınla. Ne istiyorsun? Avrupa'dan Mervan'a gidecek silahları sen taşıyacaksın. Hepsi ilk noktadan son noktaya kadar sana zimmetli olacak. Abi niye gelmiş yine bu uğursuzlar? Üstüne vazife olmayan işe karışma. Bence bunlardan kimseye hayır gelmez. Ellerini sıkmasaydın. Şimdi senin boğazını sıkacağım, elimde kalacaksın. Dik dik bakma bana öyle. Çık içeri.
Bir sorun var mı? Şimdilik yok. Her yer temiz. 3. toplantı birazdan biter. Kaç kişiyle görüşecek? Şimdilik 5 kişi planlandı. Ama ne kadar kıymetli bir şey satıyorsa sürekli yeni talipleri oluyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Anlaşmış gibiler. En iyi teklifi alana kadar durmaz. Adamın çıkışına eşlik et. Tamam. Diğer müşteriyi almaya ne zaman gideceğim? Ben sana haber veririm. Tamam. Biri daha haber göndermiş. Listeye bir görüşme daha eklememiz gerekecek. Olur. Gece yarısına kadar zamanımız var. Yalnız görüşme burada olamayacak. Asla. Bu konuda anlaştık. Biz gitmeyeceğiz. Onlar gelecek. Söyledim ama ısrar etti. İyi bir teklifi olduğunu hissettim. Bu durumda ayağına kadar giderim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Anlaşma anlaşmadır. Ya burada görüşürsün ya da görüşemezsin. Tamam, şansımı deneyeceğim. Belki gelir. Sıradaki görüşmen ne zaman? Yoruldum. Yemek arası vermek istiyorum. Bana eşlik eder misin? Daha önemli işlerim var. Meryem, giriş kat batı kanadındaki koridoru kontrol et. Güvenlik yerinde değil. Anlaşıldı. Güvenlik etkisiz hale getirilmiş. Hemen harekete geçiyoruz. Kimsin? Ne işin var burada? Neredeler? Neredeler? Son kez soruyorum. Neredeler? Yukarıdalar.
Kenan, acil bir şey yoksa sonra konuşalım. Acil abi. Ne oldu? Peşinde olduğun kadın var ya. Kenan, sen sakın bu işe bulaşma. Artık bulaştım. Onu buldum. Nerede? Buraya bizim ofise geliyorlar. Gelince seni arayacağım. Benden haber bekle. Hani dışarıda görüşmeye izin vermiyordun? Fikrimi değiştirdim. Burayı deşifre etmişsin. İyi yapmışım. Yoksa büyük teklifi kaçırırdım. İş hanında bazı daireler boş. Dolu olanların hepsinin listesi orada abi. Avukat, emlak bürosu, muhasebeci, mimarlık ofisi, doktor, terzi, mali müşavir. Dikkat çeken kimse yok. İkisi aynı gün çekilmiş. Bu adamın içeri girerken giydiği takımla dışarı çıkarken giydiği takım aynı değil. Terzi! Yeleği yaparken birinci önceliğimiz kimsenin onu fark etmemesiydi. Bu konuda kusursuz olduğunu kabul edin. Elbette. Giyen kişi bile fark etmedi. Ancak bu kadar çabuk etkisiz hale getirilmemeliydi. Dışarıdan müdahale edilmesi ihtimalini düşünmemiştik. Bu da benim dışımda bir güvenlik zafiyeti. Ayrıca şimdi böyle bir sistemin varlığından haberdar olanlara karşı daha da ince bir çalışma yapmak gerekecek. O zaman öyle yapalım. Başladığımız işi sonuna kadar götüreceğiz. Ben büyüklerim nasıl uygun görmüşse her zaman üzerime düşen görevi yerine getirmeye hazırım. O zaman planda bir değişiklik yok. Süheyl'in ölümünün ardından binayı gözlemeye başladılar. O zaman misafirlerimizi de ağırlarsın. Gerekeni yaparım.
Çok teşekkür ederim hocam. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ olun hocam. Afiyet olsun. Teşekkürler hocam. Afiyet olsun. Sağ ol hocam. Sen de sağ ol. Süha amca, okudukça hevesim artıyor. Her şeyi yapasım geliyor ama bir türlü ne olacağıma karar veremiyorum. Ne yapmalıyım? Evladım, bir tarlada 60 metre derinlikte su bulunuyorsa, tarlanın bir yerini 60 metre kazarsın ve suyu bulursun. Ama tarlanın 60 yerini birer metre kazarsan, hiçbir şey bulamazsın. Ve bütün emeklerin boşa gider. Karar ver ve yalnızca bir şey yap. Sevdiğin şeyi yap. Ah Azra. Hüsnü Bey, hastamız hakkında bilgi almak için aradım. Yalnız mısın burada? Sizden başka kimse yok. Burası senin mi? Evet. Kaç yıldır buradasın? Hatırlamıyorum. Çok oldu. Kimlere takım dikiyorsun? Sadece beyefendilere. Peki onların arasında vatan hainleri ya da memleket düşmanları var mı? Ben sıradan bir terziyim. İnsanların içini bilemem. Beni tanıyor musun? Elbette tanıyorum. O zaman birbirimizi yormayalım. Süheyl Perver'in üstündeki bombalı yeleği sen yaptın değil mi? Evet.
O yelekten başka var mı? Evet var. 2 tane daha yaptım. Neredeler? Bende değil. Neredeler? Bende değil. Nerede? Onlar aldı. Kimmiş onlar? Kim yaptırıyor sana bu işi? İsmini bilmiyorum. Gölge diyorlar. Karımı, çocuklarımı, torunlarımı bile öldürmekle tehdit etti. Mecbur kaldım. Artık hiçbir şeye mecbur değilsin. Siz benim yanımda olacaksanız her şeyi anlatırım. Sen onları yakalamama yardım edeceksin. Ben de seni bu beladan kurtaracağım. Yakaladım seni Polat Alemdar. Şimdi tuzağıma düştün. Hastamız dahili ve harici mikroplardan arındırılmış bu özel klinikte güvenli bir şekilde ağırlanmaktadır. Son gelişinizden beri bir vukuat yaşanmamıştır. Nasıl hocamın durumu? Kesinlikle önce gördüğünüzden daha iyi. Siz de bunu fark edeceksiniz. Ancak durumundaki iyileşme sizi yanıltmasın. Zaman zaman bilinçsizce sayıkladığını da duyabiliyoruz. Misafirleriniz geldi Kenan Bey. Tamam. Karşılayın. Burası Kuzuzadelerin binalarından birisi. Thomas, sen kiminle görüşecektin? Kenan Kuzuzade. Buyurun efendim. Kenan Bey sizi bekliyor. Affedersiniz. Buyurun. Yusuf Bey, şirkette mi? Çıktı efendim. Burada değiller. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu taraftan. Geldiler abi. Ben geliyorum. Büyük iş yaptın Kenan. Hocam. Yusuf. Yormayın kendinizi hocam. Yusuf. Merak etmeyin hocam. Sizi de beni de öldürmeye çalışan o kadını buldum. Buradan çıkınca onun yanına gidip canını alacağım. Zeynep. Zeynep. Evet işte o. Bir an önce iyileşmeye bakın. Siz çıktığınızda o hain artık hayatta olmayacak. Hocam ne oldu? Zeynep. Ne oldu hocam? Zeynep. Senin annen.